Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok farklı, su böreğini aratmayacak nefis bir börek tarifim var. Üstelik tek tek haşlama derdi de yok. Kat kat, içi yumuşacık, enfes bir börek tarifi. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. Çok az malzeme ile sadece evdeki malzemelerle hazırladığımız harika bir börek tarifi. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı su ilave ediyorum. Normal su. Kesinlikle ılık ve sıcak su eklemeyin. Çırptıktan sonra 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu ekledim ve üzerinden unu ilave ediyorum. Unun öncesinde yarısını ekledim. Daha sonra kontrol ederek un eklemesi yapacağım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ben 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Hamuru iyice toparlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hamur toparlandı. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok aşırı sert hamur ederseniz açarken zorlanırsınız. Tezgaha un alarak hamuru iyice tezgahta özlü bir hamur oluncaya kadar avucumun ortasıyla bastırarak yoğuruyorum. Hiç bu aşamada dinlendirmiyoruz. 2 eşit bezeye bölüyorum. Daha sonra her bir bezeyi 5'e bölerek toplamda 10 tane beze elde ediyoruz. Tabii ki tepsi büyüklüğüne göre 8 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım tepsi ölçüsü 36 santimlik. Daha sonra bezeleri yumak yapıyorum. Bir tepsiye alarak öncesinde mutlaka unlayalım yapışmaması için. Bezeleri yumak yaptıktan sonra tepsiye alıyorum. Şöyle üzerine streçle örterek yaklaşık bir 15 dakika dinlendiriyorum. Hamurun daha güzel açılabilmesi için hamuru mutlaka dinlendirelim arkadaşlar. Üzerini de mutlaka örtelim ki kabuk tutmasın. Evet, hamurlar dinlendi ve açmaya geçiyorum. Tezgaha bolca un alıyorum. Öncesinde bol miktarda un alın arkadaşlar. Daha sonra açmaya başlayın. Çünkü hamur yumurtalı olduğu için hafif yapışmalar olabilir. Bu hamurun özelliği oklava kullanmayı bilmeyenler bile merdane ile gayet güzel bir şekilde açılabilir. Çünkü incecik bir hamur açmayacağız. Onun için merdane ile de yapabilirsiniz. Gayet kolay olacaktır. Bu aşamada un gerektiği zaman ekleyin. Şöyle baktınız ki açılmıyor. Un eklemesi yapabilirsiniz. Evet, hamuru açtım. Tepsi büyüklüğüne kadar açtım ben. Biraz önce de bahsettiğim gibi hamurunuz ince bir hamur açmıyoruz. İncecik hamur olmayacak. 36 santimlik tepsiyi iyice yağladım bolca. Daha sonra tabanına ilk hamuru yerleştiriyorum. Bu şekilde büzerek yerleştirebilirsiniz. Çünkü zaten yaptığımız börek su böreği arkadaşlar. Görünümü de o şekilde olması gerekiyor. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağının içerisine 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ekledim. Daha sonra yufkanın her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Kesinlikle kuru bir yer kalmayıncaya kadar yağlayın arkadaşlarım. Evet, ikinci hamuru da açmaya başlıyorum. Sizleri çok sıkmamak için çok fazla açmayacağım. Bir tane daha şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde gayet rahat bir şekilde açılıyor. Ben yarım saatte böreğimi hazırladım arkadaşlar. Evet. İkinci böreğim yufkası da hazır. Tepsiye alıyorum tekrar. 5 kat yapacağız. 5 kat ve her katını yağlayarak bu şekilde devam edeceğiz. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz?
Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Böreğimizin 5 tane yufkasını açtım. Her katını yağladım ve daha sonra iç harcını alıyorum. Ben iç harcı için lor peyniri kullandım. Dilerseniz kaşar peyniri, farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Bolca iç harcını aldım gördüğünüz gibi ve tekrar üzerine yufkayı alıyorum. Bu şekilde kalan 5 yufkayı da bu şekilde aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Her katını mutlaka yağlamayı unutmayalım. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet, son yufkamda açtım. Şöyle en üstüne bu şekilde bir bıçakla içe doğru katlıyorum. Bolca kalan yağımı da ekliyorum. Mutlaka keserek fırına verelim. Çıktığında çok rahat bir şekilde bölünecektir. Bıçakla da kesebilirsiniz ayrıca. Yapıp deneyeceklere şimdiden ben afiyet şifa olsun diyorum. Denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Böreğim hazır. 160 derece alt üst ayar fırında 30 dakika kadar pişirdim. Fırından çıkardım. 2 su bardağı kaynar su ekliyorum üzerine. Şöyle gezdirerek verelim suyunu. En pratik su böreği tarifi. İnanın çok lezzetli oldu. Şöyle her yerini suyu gezdirdikten sonra tekrar fırına gönderdim. Tekrar bir 30 dakika kadar daha pişirdim. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle bir dilim alarak da sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Üzeri çıtır çıtır, pul pul dökülen, içi kat kat yumuşacık börek oldu. Bir de şöyle servise alarak da iç dokusunu görelim. Böreğin her zaman altını çok merak ediyorsunuz. Kızardı mı, kızarmadı mı diye. Bazen unutuyorum ama bugün unutmadım. Bakar mısınız? Öyle güzel kızardı ki altı da üstü de gayet güzel kızardı. Şöyle sıcak sıcak bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten şu an elim yanıyor. Bakar mısınız? İnanın su böreğinden hiçbir farkı yok. Bir de sizleri bölerek içinin katlarını göstermek istiyorum ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Evet, yemelere doyamayacağınız bir tarif daha verdim bugün sizlere. Yine pratik tariflerime bir yenisini daha ekledim. Tekrar bölelim. Ve artık benden bu kadar. Bugün de beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.